Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ee, Bugün sizlere İDEKET Statik ile sık karşılaşan sorunlara birlikte bakacağız. Betonarme Uygulama Rehberi adını verdiğimiz bu webinarda hem teknik detaylara değineceğiz hem de pratikte çokça karşılaştığımız kullanıcı hataları ve tasarım sorunları ile ilgili durumlar için çözüm yollarını ele alacağız. Ben Berat Denli. Projelendirme sürecinde ve eğitimlerde aktif olarak yer alan birisi olarak bugünkü webinarda hem kullanıcı deneyimlerinden de- derleyerek çözümleri ve teknik ipuçları sizlere aktaracağım. İlk olarak kesit donatı ve tasarım yetersizliği ile ilgili sorunlar ana başlığı altındaki kısmı değerlendirdikten sonra kullanıcının yaptıkları veri giriş hatalarına değineceğiz daha sonra da. İlk olarak görlü kat öteleme sorunuyla başlayacağız. Görlü kat ötelemesi bildiğiniz gibi bir yapının iki katı arasında kısaca söylemek gerekirse yatay yer değiştirme farkı olarak tanımlayabiliriz. Peki görlü kat ötelemesini nasıl önleyebiliriz? Burada ilk olarak birincisi katlar arasında büyük yer değiştirme özellikle kolon ve kiriş uçlarında ciddi dönmelere ve kesme kuvvetlerine sebep oluyor. Buradaki durumda bu yer değiştirmeler kirişler ve kolon uçlarında e, eğim moment artışlarına vesaire sebep olabilir. Eğim moment artışlarına sebep oluyor. Aynı zamanda dolgu duvarların hasar görmesine neden oluyor. Gölge kat ötelemesi sorunu yaşadığımızda bu yatay yer değiştirme farkı çok fazla olduğunda gölge kat ötelemesi fazla olursa bir bina bütün olarak davranmak yerine sanki her kat kendi başına hareket ediyormuş gibi davranabilir. Bu durumda yapının bina bütünlüğü bozulabilir. Bu da tehlikeli bir durumdur. Ve son olarak deprem yönetmelikleri bu ötelemelere net sınırlar getirmektedir. E, Bu sınırların aşılması sadece teknik bir sorun değil, aynı zamanda yönetmeliğe aykırılık anlamına gelmektedir. Yönetmeliğimizde görülü kat ötelemesi iki duruma göre sınırlandırılmıştır. E, Dolgu duvarların ve cephe elemanlarının çerçeve elemanları aralarında herhangi bir esnek derz veya bağlantı olmaksızın tamamen bitişik olması durumundaki durum ve esnek derz olması durumu olarak adlandırabiliriz. Yani dolgu duvarların çerçeve elemanlarına esnek derzler yapılması ve çerçeveden bağımsız olması durumuna göre, dolgu duvarların durumuna göre iki şekilde görülü kat ötelemesi sınırlandırılmıştır. Esnek derz detayı kullanıldığında görülü kat ötelemesi sınır değeri iki kat artmaktadır. Programdaki analiz ayarlarından esnek ders kullanılması veya esnek ders veya bağlantı yok tamamen bitişik durumları programın analiz ayarlarından TBD'ye 2018 seçeneklerinde seçilebilmektedir. Seçtiğiniz seçeneğe göre görülü kat ötelemesinin sınır kontrol değeri programda değişmektedir. Yönetmelikte az önce bahsettiğimiz esnek ders uygulamasına ilişkin şekil 4C'de gösterilmektedir detay. Bu profil kolon veya perdenin üst yüzeyine veya üstteki kiriş veya döşemin alt yüzeyine sabitleniyor. E, Profil yapıya ankrajla bağlanıyor gördüğünüz gibi. Esnek ders çözümü uygulaması zor, kontrollü güç ve çoğu zaman da eksik yapılan bir detay olduğu için projelerde esnek ders veya bağlantı olmaksızın tamamen bitişik duruma göre çözüm yapılması daha güvenli tarafta olmamızı sağlayacaktır. Çünkü bunun şantiyede kontrolünün uygulamasının nasıl yapıldığına dair sorunlar çıkabilir. Bu yüzden güvenli tarafta kalmak için tamamen bitişik duruma göre çözüm yapılmasını öneririz. Aynı zamanda görülü kat öteleme sorunu yapının tamamını ilgilendiren bir rigidlik sorunudur.
Görlü kat ötelemede sadece işte rapordaki kat içindeki en büyük değere ulaşan elemanın e, boyutlarını, en kesitlerini büyüterek görlü kat ötelemesini önleyebileceğimiz anlamına gelmez. Sistem rigidliğini yapı genelinde değerlendirmek uygun olur. Sadece o elemanı büyütürsem çözülür diye düşünmek çoğu zaman işe yaramaz. Sistemi sistemin bütününe bakmak gerekir. Tasarımda görlü kat öteleme sorununa neden olan hatalar nelerdir? Bundan bahsedelim. Tek doğrultuda perde kullanımı, yani X veya Y yönünde tek doğrultuda X veya Y yönde perde kullanımı, asimetrik planlar, simetrik olmayan planlar, e, katlar arasındaki kat yükseklikleri farkları, kolon kiriş kesit yetersizlikleri, bu da yapının kattaki rigidliğinin yeterli olmadığı anlamına gelir. Aşırı boşluklu kat planları yine göreli kat ötelemesini olumsuz etkiler. Düzensiz sol ve kapalı çıkmalar ve düzgün moment çerçeveleri oluşturulmaması, sürekli moment çerçevelerinde sürekliliğini sağlayamaması denilebilir. Göreli kat ötelemesine bu tür durumlar neden olur. Göreli kat ötelemesini önlemek için peki ne yapmalıyız? Bu sorunla karşılaştığımız zaman ne yapmalıyız? İlk olarak eğer yapısal önlem olarak bir çerçeve çözüyorsak, e, yani çerçeve sistem çözüyorsak, A11 taşıyıcı sistem tipi çözüyor olabiliriz mesela. Perde kullanımını mimari mimariye göre uygun yerlere perde kullanılarak perdeli bir taşıyıcı sistem tasarımına geçebiliriz. Çünkü perde kullandığımız zaman rigidlik artışını sağlayabiliriz. Özellikle kısa doğrultuda perde kullanmak gölge kat ötelemesini azaltır. Kat rigidliğini arttıracak önlemler alabiliriz. Bu da direkt deplasmanı azaltabilir. Kat rigidliğini arttıracak tasarımsal önlemler, kolon kiriş en kesitlerini büyütmek, çerçeveleri sürekli hale getirmek, çerçeve oluşmayan durumlarda çerçeve oluşturmak gibi taşıyıcı sistemde. Tabii bunları mimari duruma göre irdeleyerek, gerekirse mimari revizyonlar yaptırarak mimara bu tür durumlara başvurmalıyız. İnce uzun yapılarda taşıyıcı sistemi kısa yönde güçlü yapmamız yine görü kat ötelemesine yardımcı olacaktır. Belirttiğim gibi daha demin kesintili çerçeveler görü kat ötelemesi olumsuz etki yapar. Yine olabildiğince simetrik taşıyıcı sistem tasarımı yaparak görülü kat ötelemesine sağlanmasına yardımcı olabiliriz. Aynı zamanda üst yapı temel etkileşimli çözüm yapıyorsak, görülü kat ötelemesinde zemin yatay katsayısı yatak katsayısı etkilidir. Burada doğru girilip girilmediğini kontrol etmek gerekir. Ee, Üst yapı temel etki çözüm durumlarda yine temel kalınlığını arttırmakta görülü kat ötelemesinin azalmasına yardımcı olabilir. Daha önce belirttiğimiz gibi yine yerinde inşa etmek koşuluyla e, esnek derz detayı kullanarak TBD madde 4913B'ye göre görülü kat ötelemesinin üst sınırı 2 kat büyütülebilir. Bu durumda yine sorunu çözebiliriz ama tabii ki de burada belirttiğim gibi daha önce de esnek derz detayının yerinde inşa edilmesi ve kontrol edilmesi koşulunu unutmamak gerekmektedir. Evet, burada misal olarak bir görülü kat öteleme durumu söz konusu olduğunda, en soldaki planda görülü kat ötelemesi y yönünde kurtarmadığı zaman burada bir çerçeve sağlamayan sarıyla işaretlediğim yerde kiriş olmadığını görmekteyiz. Aynı zamanda direkt asansör perdelerinde bir grup perde oluşumu görmemekteyiz. Burada görülü kat ötelemesini kurtarmak amacıyla ne tarz tasarımsal değişiklikler yapabiliriz bu küçük planda diye baktığımızda, asansör perdelerinin çevresine C şeklinde bir grup perde tasarımı sağlanabilir.
Aynı şekilde merdiven boşluğundaki merdivene yine mimari olarak uygunsa orada yine Y yönünde bir rigid perde konulabilir ve çekirdekte bu şekilde perde yerleşimiyle e, yapının rigidliği arttırılabilir. Aynı şekilde yine sarı ile işaretlediğim kısımdaki çerçeve süreksizliğini ortadan kaldırmak için kiriş atarak da çerçeve sürekliliği sağlanabilir. Bir diğer en son üçüncü kalıp planına baktığımız zaman da köşe kısımlara L şeklinde, eğer yine mimari durum müsaitse L şeklinde simetrik dört köşeye simetrik şekilde perde yerleşimde yapının hem rigidlik ve kütle merkezini birbirine yakınlaştıracaktır, hem de görülü kat öteleminin azalmasına yardımcı olacaktır. Evet, bir başka sorunumuz olan perde kesme güvenliği kısmına geçelim şimdi de. E, TBD madde 7.6.7.1'e göre perde kesitlerinin kesme dayanımı denklem 7.17'ye göre hesaplanıyor. Burada ki kesme kuvveti, tasarım kesme kuvveti denklem 7-18'deki koşulları sağlaması gerekmektedir. Burada boşluksuz perdeler ve bağ kirişli perdeler şeklinde iki farklı koşul bulunmaktadır. Eğer bu koşul sağlamıyorsa perde enine donanısı veya perde kesit boyutlarındaki değişiklikleri sağlayarak bu koşulları sağlamak gerekmektedir. Aynı şekilde yönetmelikte olduğu gibi, deprem yönetmeliğinde olduğu gibi TS500'de de tüm elemanlarda e, arttırılmış düşey yükler altında hesaplanan tasarım kuvvetleriyle ilgili koşul bulunmaktadır. Tüm elemanlarda bu koşulunda VD'nin 0,22 FCD BVD kuvvetinden küçük olması gerekmektedir. Kesme güvenliği yetersizliği bu iki koşula bağlıdır ve programda her iki koşul kontrol edilerek kesme güvenliği raporları hazırlanmaktadır. E, Aynı şekilde kesme güvenliği yetersizliğinin iki koşula bağlı olduğu aşağıda VE'nin VR'den küçük olması gerekiyor ki koşul sağlasın. Tasarımda perde kesme güvenliğine sorun olabilecek hatalar neler? Bunlardan bahsetmek gerekirse, e, perdeli yerleşimin yetersiz ya da uygun olmaması diyebiliriz. Yani deprem yüklerini karşılayacak perdenin yeterli sayıda veya uygun konumda olmaması perde kesme güvenliğini sağlamamasını sağlar. Perdelerin simetrik olmadan yerleştirilmesi, yapının dengesiz davranmasına neden olabilir. O yüzden olduğunca perdeleri simetrik ve düzenli bir şekilde tasarlamak, kalıp planında bu şekilde yerleştirmek önemlidir. Perde boyutları da önemlidir. Yine kat yüksekliğine göre yetersiz perde kalınlıkları ve kısa perdeler de perde kesme güvenliğine ne, perde kesme güvenliği sorunu da neden olur. Özellikle kısa perdeler bodrum katlarda kesme güvenliğinden sorun yaşar. Yine kütle ve rigidlik merkezinin çakışmaması durumunda burulma etkisi artıyorsa yine bu da perde kesme güvenliğinin ve köşe noktalardaki perdelerin fazla zorlanmasına neden olur. O yüzden bir yapı tasarlarken kütle ve rigidlik merkezlerinde çakıştırmaya çalışmalıyız. Asansör boşluğu ve merdiven boşluğu gibi alanlarda eğer tasarım olarak bu asansör boşluğu ve merdiven boşluğu da kalıp planın ortasında bulunuyorsa, bir çekirdek oluşturabiliyorsak yine burada çekirdek deprem kuvvetlerini karşılayacak şekilde yapının çekirdeğinde perde grupları oluşturmak yine perde kesme güvenliğini önler. Eğer bu tür boşluklarda bu tür grup perdeler oluşturulmuyorsa perde kesme güvenliği sorunu yaşanabilir. Etriyelerde, yani
programda veya tasarımınızda seçtiğiniz donatılardaki donatı çap yetersizliği ve veya tasarladığınız perdelerdeki etki aralıklarının fazla olması da perde kesme güvenliğinden sorun yaşamanızı sağlamaktadır. Aynı şekilde projenizde eğer düşük bir beton sınıfı kullanıyorsunuz malzeme olarak da yine perde kesme güvenliği sorunu yaşayabilirsiniz. Programda kesme güvenliği ve perde grubu kesme güvenliği raporlarından kesme güvenliği ile ilgili bir sorun oluşturduğunda bu kontrolün Vmax'tan veya VR'den kurtarıp kurtarılmadığı ilk olarak anlaşılmalıdır. Perde grubu kesme güvenliği raporunda en sağ tarafta gördüğünüz gibi kontrol kısmında VR ve Vmax kısımları vardır. Burada Vmax'tan kurtarmıyorsa bizim farklı önlemler almamız gerekiyor. VR'den kurtarmıyorsa farklı önlemler almamız gerekmektedir. VR perde kesitinin kesme kuvveti dayanımı olarak VR'yi tanımlayabiliriz burada. Aynı şekilde analiz görselleştirme seçenekleri betonarme tasarım sonuç ve kesme kapasite yetersizliği sekmesinden de bir sorun yaşadığımızda perde kesme güvenliği ile ilgili perspektif ekrandan hangi yönde veya plan üzerinden de bunu görebiliriz tabii ki. Perspektif ekrandan kesme kapasite yetersizliğindeki perdenin hangi yönde olduğunu tahlil etmemiz gerekmekte. Burada çünkü yapıda yapacağımız tasarımsal değişikliği ilgili yöne göre yani X yönünde bizim eğer Vmax'tan bir perdemiz kurtarmıyorsa demek ki bizim X yönünde yapıya simetrik perde veya X yönünde mimari uygun bir yere perde ekleyerek veya perde kalınlığını X yönünde rigidliği arttırarak kesme kuvvetlerinin o perdeye gelen kesme kuvvetlerini azaltmamız gerekiyor. Ki perde mevcut durumda kesme kuvvetinden kurtarsın. Bu durumda daha deminki rapordan tahlil ettiğimiz perde kesme güvenliği sağlamadığı durumda eğer VR'den kurtarmıyorsa perde kesme güvenliği enine donatıyı arttırabiliriz. Beton sınıfını arttırabiliriz. Enine donatı ve beton sınıfı yani enine donatı dediğimiz perde etriyesini arttırarak veya beton sınıfını etreyi arttırarak VR'den perde kesme güvenliğini kurtarmasını sağlayabiliriz. Keza yani etriye değişikliği yapmadan beton sınıfını ve kesitini arttırarak da VR'den kurtarmasını sağlayabiliriz. Veya direkt tasarımsal bir değişiklik yaparak perdeye gelen kesme kuvvetini azaltacak şekilde bir tasarım değiştirerek başka yerlere perde koyabiliriz veya bir tasarım değişikliği yapabiliriz. Bu durumda da perde kesme güvenliğinden VR'den kurtarabiliriz. Fakat Vmax'tan kurtarmıyorsa yani perde kesme güvenliğinde raporda Vmax ile ilgili bir sıkıntı alıyorsanız enine donatıyı arttırmanız yani perde etkisini arttırmanız e, perde kesme güvenliğini sağlamasını sağlamayacaktır. Vmax'tan kurtarmıyorsa kesinlikle bir tasarım değişikliği yapılması gerekiyor. Yani burada Vmax'tan kurtarmayan mevcut perdenin perde kalınlığı veya perde uzunluğunu arttırabilirsiniz. Veya işte o sorun yaşanan perdeye gelen kesme kuvvetini azaltacak şekilde bir tasarım değişikliği yapılması gerekiyor. Veya beton sınıfını arttırılması gerekiyor. Ama tabii beton sınıfını arttırmak yani bu tür durumlarda perde kesme güvenliği eğer sınırdan kurtarmama durumlarında yararlı olabilir ama genellikle Vmax'tan kurtarmıyorsa perspektif ekrandan hangi yönde perde kesme güvenliği sorunu yaşandığı tahlil edilmeli ve o yönde tasarımsal değişiklik yapılması gerekmektedir. Tabii bu durumda mimari duruma bakılarak mimarla da görüşülmelidir. Evet, aynı şekilde perde kapasite oranının birden büyük çıkması durumu söz konusu. Bu perde betonarme penceresinden veya perde grubu betonarme penceresinden kapasite tasarımı sekmesinden tüm kombinasyonlara göre perde kapasite oranlarını görebilmekteyiz programda. Yine perde grubu ve perde eğilme tasarım raporundan da kapasite oranları ile ilgili ve ilgili kombinasyonlarda kapasite oranının kurtarıp kurtarmadığını perde grubu eğilme tasarı raporunda görülmekte.
Tabii perde kapasite oranı birden büyük çıktığında ilk olarak perde kapasite oranı birin altına çekmemiz gerekiyor. Buradaki olası çözümlerimiz nelerdir? Onlara bakalım şimdi. İlk olarak perde başlık bölgesi donatı adeti ve donatı çapını arttırabiliriz. Perde bu perde kapasite oranını düşürecektir. Aynı şekilde perdenin orta bölgesindeki donatı aralıklarını sıklaştırabiliriz. Yani donatı aralığını azaltarak buradaki donatı yoğunluğunu arttırabiliriz. Bu da gövde davranışını daha da rigidleştirecektir perdenin. Yine perde kalınlığını arttırmak da doğrudan perde kapasitesini arttıracaktır ve kapasite oranını düşürecek bir etkidir. Mimari plana bağlı olarak yine merdiven ve asansör boşluklarında karşılıklı perdeler mimari plana uygunsa TLUC şeklinde bir perde grubu tasarımı yapılabilir. Perde grubu tasarımı ile perdenin beraber çalışması sağlanarak bir perde grubu oluşturarak perdenin o perdelerde zaten kapasitörüne beraber bakılır. Bu şekilde bir çözüm gerçekleştirilebilir. Aynı şekilde bu şekilde perde grubu tasarımı yapıldığı zaman da programda e, programın bir perde grubu şeklinde o perde kolları seçilerek programda perde grubu tanımı yapılması gerekmektedir ve perde grubu ş- kapasite oranının o perdelerde bir arada bakılması gereklidir. Evet, kolon kiriş birleşim kesme güvenliği kısmı. Birleşim bölgelerinde hem kirişten gelen momentler hem de kolondan gelen kesme kuvvetlerini bu birleşim bölgeleri biliyorsunuz beraber taşıyor. O yüzden bölgelerin kesme dayanımı deprem sırasında yapının önemli bir davranışını belirleyen önemli bir unsur. Burada yönetmelikte iki tane sınır değerimiz söz konusu. Kuşatılmış birleşimler ve kuşatılmamış birleşimler şeklinde. Kuşatılmış birleşim e, kolona 4 bir kolona birleşen 4 giriş ve 4 tarafını sarması gerekiyor ve genişlik oranlarının da kuşatılmış birleşim oranına yani birleştiği kolon genişliğinden 3 bölü 4'ten daha az olmaması durumunu sağlaması gerekiyor. Ee, Kuşatılmış birleşim bu şekilde tanımlıyoruz. Kuşatılmamış e, birleşim ise kuşatılmış birleşim koşulunu sağlamayan tüm birleşimleri de kuşatılmamış birleşim olarak tanımlanıyor. Programda zaten kuşatılmış veya kuşatılmamış birleşim durumu otomatikman tespit edilip raporlar bu şekilde kolon kiriş birleşim kesme güvenliği bu şekilde kontrol ediliyor. Burada yönetmelikteki şekil 7-10 kısmında kuşatılmış ve kuşatılmamış birleşim durumunu görmekteyiz. Kolon kiriş birleşim kesme güvenliği sorunu yaşadığımızda olası çözümler neler dersek, burada kolonla kirişin birleştiği kısmındaki BJ veya H değerini büyütebiliriz. BJ burada birleşim bölgesine saplanan kirişin kolonla aynı genişlikte olması veya her iki yanda taşması durumunda kolon genişliğinin kiriş düşey orta ekseninden itibaren kolon kenarına olan mesafesinden küçük olanının iki katı olarak tanımlanıyor. Şekilde gördüğünüz gibi BC eşittir 2B1 demiş. Bu şekilde BC tanımı yapılıyor. Aynı şekilde H da kolonun kısa kenarı olarak burada görmekteyiz. Kolonun kısa kenarını büyüterek veya BC değerini büyüterek kolon kiriş birleşim kesme güvenliği sorunu çözebilmekteyiz. Aynı şekilde kolonun veya kirişin ortadan birleşeceği durumda yani kiriş kolon ortasına kaydıkça ya da kiriş genişliği arttıkça BC değeri büyüyeceği için yine kolon kiriş kesme güvenliğinden kurtarmamız
daha olası olacaktır. BC değeri büyütülemiyorsa bu sefer dediğim gibi H değerini büyütmemiz gerekmektedir. Ee, Kolon kiriş birleşim kesme güvenliğinde diğer olası çözümler neler dersek, kolonlar perde yapılır çünkü perdeler kolon kiriş kesme güvenliği kontrolüne girmez. Kirişteki AC1 ve AC2'yi azaltacak önlemler alınabilir. Ama bu durum çok yeterli olmaz. Genellikle daha rigid sistem tasarımı, işte çerçevelerin sürekli sağlanması gibi tasarımsal değişiklikler yapılması gerekir. Özellikle çıkmada saplama kirişler, kolon kiriş, kolon şeklindeki çerçeveler olumsuzluk oluşturabiliyor. Aynı şekilde daha yüksek dayanımlı beton sınıfı kullanarak da kolon kiriş kesme güvenliği sağlanabilir. Ama en önemli şey, burada şekilde görüldüğü gibi mümkün olduğunca kirişleri, kolonları ortalayacak şekilde tasarlamaktır. Bu şekildeki tasarım ilkesiyle kolon kiriş bileşim kesme güvenliği sağlanabilir. Kolon kiriş bileşim kesme güvenliğinde raporunda rigid bodrum kattaki kolonlarda kontrol yapılmamış görülüyor. Neden? Bu soru da kullanıcılarımızdan geliyor. Bu analiz ayarlarında kullanıcı tercihine bırakılmıştır. Sünek yapı maddelerinin rigid katta eğer uygulanmasını istiyorsanız aşağıdaki seçenek analiz ayarlarındaki TBD 2018 seçeneklerinde sünek yapı maddelerinin rigid bodrum uygula seçeneğini işaretlerseniz Bodrum katta da rigid Bodrum katta da kolon kiriş birleşim kesme güvenliği kontrolünün yapıldığını raporlarda görebilirsiniz. Evet. Kolon eksenel kuvvet kontrolü. Yine yönetmelik kolonun enkesit alanı ve beton sınıfına bağlanarak kolonu etkileyen eksenel kuvvete bir sınır getiriyor. Burada AC NDM bölü 0,40 FCK koşulunu sağlaması gerekiyor. Ayrıca artırılmış düşey yüklerden de için ve TS500'e verilen şartı da program kontrol etmektedir. Bu durumlara göre konu eksen kuvvet kontrolü programda yapılmaktadır. Eksenel kuvvet kontrolü sorunu yaşadığımızda e, yapmamız gereken, yani bu bodrum katlarda veya zemin katlarda, alt katlarda gözüken bir sorundur genellikle zaten. Eksenel kuvvet büyük olduğu için kolon enkesitin kesinlikle büyütülmesi gerekiyor veya beton sınıfı da büyüterek koşunun sağlanmasına katkı sağlanabilir. Burada yani kolon eksenel kuvvet hatası aldığımızda yaptığımız tasarımda kolon boyutunun yetersiz kaldığını öngörmemiz gerekir ve buna göre direkt kolonu yeniden boyutlandırarak büyütmemiz gerekmektedir. Kolon boyuna donatı hesabından bir de bahsedelim. Kolon donatı hesabında kullanılan hesap tesirleri, aynı zamanda deprem, düşey varsa rüzgar veya toprak yüklemelerindeki kombinasyonlardan bulunuyor. Her bir yükleme için kolonun aynı katta üst düğüm noktası ve bir üst katın alt düğüm noktasından kolon donatı hesabı yapılmakta. Mevcut kat ve üst katın ortak mesneti itibariyle her bir kombinasyondan bulunan en büyük donatı alanı o katın kolon donatı miktarı oluyor. Aynı şekilde yani yönetmelikteki 7321 maddesinde program göz önüne alarak zaten kolon boyuna donatı alanını brüt kesitin %1'inden az olmasına programda izin verilmiyor. Minimum donatıya göre veya aynı şekilde her bu konunun kendisi için e, yani toplam boyuna donatının %6'yı aşmaması gerekiyor ama her bir konu kendisi için bu değer yaklaşık %3 olarak kabul edebiliriz. Bu şekilde donatılandırma programda yapılıyor. Yani boyuna donatı oranı bir kolonda zaten %2,5, %3'ü aşıldığında, %3'ü aşıldığında kolon boyutlarının arttırılması yine gerekiyor. Çünkü yetersiz bir kolon boyutu durumunda kolon donatılarını
yani %3 şeklinde bir pusantajla kolon donatılandığında bu kolon boyutlarının yetersiz olduğu anlamına da geliyor. Bu şekilde yorumlayabiliriz kısaca. Kolon boyuna donatılarında üst kat kolon donatısının alt kata göre az olması durumu, bu hesap gereği oluşabilecek bir durum. Yani işte üst katlarda pusantaj olarak %1,5 üçüncü katta gözükürken ikinci katta yüzde 1,2 olarak tasarlanabilir. Bu durumda tabii ki kolon parametreleri diyaloğunda üst kat donatı sonuçlarını alt katta minimum olarak kullan seçeneği işaretlenerek donatı sürekliliği sağlanmasını önermekteyim. Bu şekilde donatı sürekliliği sağlanarak bir üst katta kolon porsantajı fazla çıktığında tüm katlar boyunca bu porsantajı kullanabilirsiniz. Bodrum kat kolon boyuna donatıların fazla çıkması durumu da söz konusu olabilir. Burada yönetmeliğe göre kolon bindirme bölgesi ortada oluştuğu için bodrum kat donatı tasarımında veya aşağıdaki zemin kat donatı tasarımında da, yani en alt katınız neresi ise AS1, AS2 ve AS3 donatı alanlarına göre programda tasarım yapılıyor. Rigid bodrum, eğer bir de bu bir rigid bodrumsa rigid bodrum kat kolonları zemin kat alt uçlarındaki tasarım tesirleri altında zorlanabiliyor. Yani özellikle rigid bodrumdan sonra rigidliğin bir anda azalmasından dolayı bu durum gerçekleşebilir. Bu durumda donatı sayısını azaltmak için kolon enkesitini büyütebilirsiniz. Yani çare olarak bodrum katlarda yüksek porsantajlı kolonlar analiz sonucunda ortaya çıktığında tasarım tasarımda yine kolon boyutlarını büyütmek gerekebilir. Evet, kiriş enmax, kiriş eksenel yük kontrolü olarak da adlandırabiliriz. TBD 2018'e göre 7412 maddesinde kiriş olarak boyutlandırılacak taşıyıcı sistem elemanlarında eksenel basınç kuvvetinin endeğinin 0,10 AC FCK koşulunu sağlaması zorunda. Aksi durumda bu elemanlar e, yönetmenin 7.3 maddesine göre konu olarak boyutlandırıp donutlandırılabilir. Eğer bu koşulu sağlamıyorsa, kiriş Nmax, yani kiriş eksen basınç kuvveti e, durum koşulu sağlanmıyorsa ne tür çözümler yapabiliriz? Kiriş yüksekliği veya genişliğini veya yüksekliğini arttırabiliriz. Ee, tabii burada kiriş boyutlarını, özellikle kiriş yüksekliğini arttırmak, kiriş rigidliğini, dolayısıyla kiriş kesme kuvvetini de büyüteceği için gelecek eksen basınç kuvveti koşulunun sağlamasına neden olmayabilir. Her zaman bu çözüm olmaz. Sınırı da kurtarmıyorsa kiriş boyutlarıyla oynayarak sorun belki çözülebilir. Daha yüksek dayanımlı beton sınıfı kullanılabilir. Burada direkt 0,10 AC FCK koşulunda denklemden dolayı yüksek beton sınıfı etkilidir. Kirişe gelen eksenel yükü değerini azaltacak şekilde taşıyıcı sistemlerde düzenleme yapılabilir. Yine grup perde tasarımı, merdiven ve asansör boşluklarında düşünülebilir. Yine bodrum katlarda, kısa kirişlerde özellikle eksenel basınç kuvvetinin rigid bodrum katlarda bu tür sorunlara yol açabilir. Bu tür tasarımlardaki kısa kirişli tasarımlardan kaçınılmak gerekebilir. Eğer bu sorunu sağlayamıyorsak kirişler TBD 2018 madde 7.3'e göre kon olarak boyutlandırılıp donutlandırılabilir. İDEKET V11 ile kirişlerde ND 0.10C 0.10 AC FCK olması durumunda versiyon 11 ile beraber kolon gibi tasarlanmasına olanak sunmaktayız. Hata mesajı oluştuğunda kiriş eksen kuvvet kontrolü raporunda bu durumu gördüğümüzde ilgili kirişte kiriş ayarlarından PMM tasarımı yap sekmesine tıkladığımız zaman kiriş ayarları statik betonarme sekmesinde PMM tasarımı sekmesine tıkladığımız zaman kirişlerde eksen kuvvet ve iki eksende eğilme etkisi altında tasarım yapılmasına bu durum yol açar.
Ve bu durum kiriş eksenel kuvvet kontrolü raporunda da belirtir. Bu raporda kolon gibi tasarlanan kirişlerin isimleri, kapasite oranları ve donatı koşulları da aynı zamanda değerlendirilmektedir ve bunun sonuçları da yine hemen kiriş eksenel kuvvet kontrolü raporunun alt kısmında verilmekte, ekranda gördüğünüz gibi. Zımbalama kontrolü. E, Biliyorsunuz zımbalama kontrolünü kilisiz döşeme sistemlerde ve radyo temellerde de yapmaktayız veya yani döşemenin kolon tarafından doğrudan taşındığı durumlarda zımbalama kontrolü yapılması gerekmekte. E, z- Döşeme kolon tarafından doğrudan taşındığı durumda kolon çevresinde yüksek bir çekme gerilmesi oluşuyor. Beton çekme dayanımı sınırlı olduğu için bu gerilme aşıldığında çatlaklar oluşabilmekte ve işte şekilde gördüğü gibi bu çatlaklarda genellikle 45 derece açıyla oluşmakta. Bu çatlakların etkisi sonucunda da e, kesme kuvvetini taşıyan beton dayanımı kesme kuvvetini taşıyan beton dayanımı büyük ölçüde azalıyor. Burada bu zayıflama kolonun döşemeyi veya radye temel planını tamamen zımbalamasına kadar yol açabilir bu durum. Bu duruma önlem almamız gerekiyor. Yani zımbalama betonun bir tür delinmesi olarak zımbalamayı düşünebiliriz ve zımbalama durumu ciddi yapısal sorunlara da yol açmakta. Programda kilisiz döşemelerde ve kilisiz plak temellerde düşey yüklerle beraber D katsayısıyla artırılmış deprem etkilerine bağlı olarak zımbalama gerilmeleri ile zımbalama dayanımları programda otomatikman hesaplanmakta. Programda yine kolonlarda, perdelerde zımbalama donanımı veya kolon başta seçenekleri kullanıcının inisiyatifindedir. Kolon başta kullanıldığı zaman da zımbalama gerilmeleri ile zımbalama dayanımları yine uygun bir şekilde programda otomatikman hesaplanır. Keza zımbalama donatısının düzgün yayılı yerleştirilmiş çiroz veya sehpa donatı ile kullanıldığı ya da birbirine dik iki doğrultuda kapalı etkiye şeritleri veya kaymak aması raylarında kullanılan durumlarda da programda zımbalama gerilmeleri otomatikman hesaplanmaktadır. Misal olarak burada gördüğümüz bir kilitsiz döşeme ve kalıp planında burada tasarımda zımbalama sorununa neden olan hatalar nelerdir dersek, gördüğünüz gibi kenar ve köşe konularda yetersiz bir zımbalama çevresi oluşmakta. Burada çünkü bir konsol oluşturulmamış ve orada bir kolonların zımbalama çevresi oluşmadığı için buradaki zımbalama çevresinden dolayı zımbalama çevresinin yetersiz olduğundan dolayı kolonların zımbalama oranını aşma durumu söz konusu olabilir. Yine yetersiz döşeme kalınlığı da zımbalama sorununa neden olan etkenlerden biri olabilir. Burada gördüğünüz bir döşeme boşluğu var S27 kolonun hemen altında. Bu tarz kolon etrafında bir döşeme boşluğu oluştuğu zaman yine kirissiz bir döşemede burada yine zımbalama çevresinin yetersiz kalacağı için burada direkt S27 S28 arasında bir kiriş atılabilir. Yani mimari olarak kilisiz bir döşeme tasarlansa da bu tür döşeme boşluklarının olduğu yerde S27 kirişine kolonda bir kiriş bağlanarak en azından oradaki kirişle beraber sadece kolonun döşeme tarafından taşınmaması, kirişle taşınması ve zımbalama kontrolünden zımbalama kontrolü yapılmaması sağlanabilir. Çünkü kiriş atmış oluyoruz artık. Bu tarz tasarım önlemleriyle zımbalama durumlarından kurtarabiliriz. Kenar veya köşe konulardaki yetersiz zımbalama çevresi nedeniyle buradaki kenar veya köşe kolonların içe doğru çekilmesi de yine kenar ve köşe kolonlardaki zımbalama sorununu önleyebilir. Evet, zımbalama kontrolünde ki olası çözümleri bir de
Hemen sıralayalım. Beton sınıfını arttırabiliriz. Kolon veya perde enkesitlerini büyütebiliriz. Buradaki yine kolon veya perde enkesitlerini büyüdüğümüzde zımbalama çevresiyle yine zımbalama çevresi de büyüyecektir keza. Döşeme kalınlığını arttırabiliriz. Özellikle döşeme zımbalama güvenliğinde döşeme kalınlığını arttırabiliriz. Ee, Radye temeldeki zımbalama güvenliğinde perde veya kolonun altındaki kısma daha kalın bir temel veya tüm temelin kalınlığını arttırabiliriz. Yani temelde bir perdenin veya kolonun altına bir başlık tasarımı gibi daha kalın bir temel tasarım yapabiliriz veya tümden e, temelin kalınlığını arttırabiliriz. E, Ampatman yapabiliriz. Daha deminki slayttaki örnekte yani bunu bir temel planı olarak düşünürseniz burada yine ampatman yaparak zımbalama çevresinin arttırılarak zımbalama güvenliği sağlanabilir. Mevcut ampatman varsa mevcut ampatman mesafesi arttırılabilir. Radyo temel zımbalama güvenliği açısından. E, Aynı şekilde ampatman zaten tasarımda işte kolon veya perdelerin içe kaydırılması ve yeterli zımbama içerisinde oluşacak önlemlerin alınması. Bahsettik bundan zaten. Bu bütün önlemleri aldıktan sonra hala zımbalama sorunu yaşıyorsak zımbalama oranı da 1 ile 1,5 arasında kalıyorsa bu kolon ve perdelerde zımbalama donanısı da kullanabiliriz. Zımbalama sorunu çözmek için. Ama zımbalama oranı zaten 1,6, 1,7 olan bir kolonda zımbalama donanısı kullanarak da zımbalama sorunu çözemeyiz. Zaten yönetmelik de buna izin vermemektedir. Evet. B1 türü komşu katlar arası dayanım düzensizliği den bahsetmek gerekirse e, dayanım düzensizliği katlar arasındaki kesme farklarını ifade ediyor, kısaca tanımlamak gerekirse. Bir kattaki kesme alanının bir üst kattaki kesme alanına oranı çok fazla fark ediyorsa bu dayanım düzensizliği yaratıyor. Aynı şekilde zaten dayanım düzensizliği katsayısı NG'nin 0,80'den küçük olma durumunda dayanım düzensizliği oluşuyor ve dayanım düzensizliği katsayısı da aşağıdaki formülle tanımlanıyor. Yönetmeliğe göre B1 türü düzensizliğin bulunduğu binalarda göz önüne alınan herhangi bir kattaki dolgu duvarla alınan bir üst kattakine göre fazla ise NC hesabında dolgu duvarları göz önüne alınmıyor. Yine NC'nin en küçük olduğu kat dikkate alınarak 0,60 ile 0,80 aralığında tablo 4.1'de verilen taşıyıcı sistem davranış katsayısı 1,25 NC değeriyle çarpılarak her iki deprem doğrultusunda binanın tümüne uygulanmakta. Eğer 0,6'dan küçük olduğu durumda bu katı zayıf kat olarak tanımlıyoruz ve arttırarak deprem hesabını tekrarlamamız gerekiyor. Yani bu durumda bizim bir tasarım değişikliğine gitmemiz gerekiyor. 0,60'tan küçük olduğunda programda düzensizlik raporu B1 türü düzensizlik olarak raporlarda hesap raporlarında verilmekte ve gerekli koşullar yönetmeliğe göre uygulanmaktadır. B1 düzensizliğini oluşturabileceği durumlar nelerdir? Örnek verirsek yapı alanının alt katta üst kata göre daha az olma durumunda, kademeli yapılarda kolon ve perdelerin alt katta az olduğu için B1 düzensizliği oluşabilir. Kattaki duvar etkili kesme alanının bir üst kata göre az olması durumunda, işte dükkan, asma kat ve benzeri durumları içeren yapılarda yine B1 türü düzensizlik görünebilir. Bir katta birden fazla diyafram olması durumunda, örneğin asma kat diyebiliriz. Bu durumda B1 düzensizliği kontrolünde ilgili kattaki kesme alanı hesaplanırken diyaframa bağlanmayan kolon ve perdelerdeki kat etkili kesme alanları dahil edilmediği
için bu sorun yine yaşanabilir. Etmek istiyorsak da kat parametrelerinden düzensizlik sekmesinde AV ve AG sütunlara manuel olarak kullanıcı inisiyatifiyle bu kat kesme alanları ilave edilebilir. Programda aynı zamanda su basman perdesi olarak işaretlenen tüm katlar devam etmeyen su basman perdesi olarak işaretlenen perdeler B1 türü düzensizlik kontrolünde kesme alanına dahil edilmemektedir. B1 düzensizliği zayıf kat sorunu yaşadığımızda talep edilen yönde yani X veya Y yönünde daha fazla kolon perde veya perde grubu ile düşey taşıyıcı sistemi e, ekleyerek, rigidliği arttırarak, boyut büyüterek veya o yönde kolonların yönünü değiştirerek rigidliği arttırarak bu sorunu çözmeye biliriz. Burada kesme alanlarını arttırmış olacağız zaten. Aynı şekilde kesme alanlarındaki kat parametre diyaloğunda düzensizlikler sekmesinde verilmekte ve altta görünen örnek görüntüsünde olduğu gibi değerleri de değiştirebilirsiniz. Eğer uygun kesme değerleriniz varsa. Döşeme gerilme kontrolü. Döşemedeki gerilmeler deprem etkisi altında ortaya çıkmakta. Burada gerilme kontrolünde madde 7.11.3'e göre e, ve 7.11.5'e göre döşeme gerilme kontrolü programda yapılmakta. Deprem etkisi altında basınç gerilmesi, çekme gerilmesi, düzlem içi kayma gerilimleri olarak e, sınıflandırabiliriz. E, Bu gerilmelerde tabii ki de hesaplarken kabuk sonlu elemanlarla yarı jit diyafram çözülmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi 7.11.3 döşeme gerilme kontrolü raporunda programda ilgili kombinasyonlara göre maksimum gerilme değerini kontrol etmekte. Döşeme gerilme değerleri belirli akslara göre programda hesaplanıyor. Bu akslar döşeme hesap aksı olarak tanımlıyoruz zaten biliyorsunuz. Raporda her gerilme değerinin hangi aksa göre hesaplandığı aynı zamanda belirtiliyor. İşte aks bölümünde bir aks yazıyorsa bir numara aksa göre hesaplanan gerilme değerinin olduğunu düşünebiliriz. Gerilme hesapları döşemeye tanımlanan tüm hesap aksları dikkate alınarak yapılmakta. Her iki yöndeki hesap akslarını da göz önüne alınarak bu gerilme değerlendirmesi programda yapılıyor. Aynı şekilde analiz görselleştirme seçeneklerinde kabuk sonuçları kısmında döşeme sonuçları veya kabuk sonuçlarından F11, F22 ve F12 değerleri sağ tuş menüyü açıp analiz sistem görüntüleme komutuna tıklayarak da kabuk, kabuk sonuçları sekmesinden de bu gerilmeleri görebilmekteyiz. Ee, Zaten yönetmeliğe göre A2 ve A3 düzensiz bulunduğu binalarda döşeme gerilme kontrollerinin yapılması gerekiyor. Programda kat genel ayarlarından döşeme A2 A3 düzensizliği işaretlerinde programda bu otomatikman yapılıp raporlanmakta. Aynı şekilde yine versiyon 11 ile beraber analiz ayarlarında döşeme gerilme kontrolünü yap seçeneğine tıklayarak A2 A3 düzensizliği yoksa da döşeme gerilme kontrolünü programdan yapabiliyorsunuz. A2 ve A3 düzensizliği olan binalar düzensiz yapı düzeni nedeniyle döşemede süreksizliğe yol açarak buradaki döşeme gerilmeleri işte boşluk olan kısımlarda büyümesine sebep olabiliyor. Bu yüzden bu tür binalarda döşemenin deprem kuvvetlerinin düşey taşıyıcı sistem elemanları da güvenli olarak aktarabilmesi önemli. O yüzden zaten kilitsiz döşemelerde A2H düzensizliği bulunduğu binalarda bu kontrolü yapıyoruz. Ee, Bu tür perde döşeme birleşim yani yukarıdaki perde döşeme birleşim bölgelerinin döşeme boşlukları gibi
döşemelerin zorlanan bölgelerde hangi duruma göre peki çözüm yapabiliriz? Nasıl döşeme gerilme kontrolü sağlamadığında neler yapabiliriz? Onlardan bahsetmek gerekirse döşeme gerilme kontrolü 7.11.3 raporunda yetersiz döşemenin adını ve hangi aksta problem olduğunu ilk olarak belirlememiz gerekiyor. Yani sorunun olduğu koordinatı belirliyoruz. Daha sonra F1 ve F2.2 çekme ve basınç gerilme kontrolü ve düzlem içi kayma gerilme kontrolü için F1-2 sonuçlarıyla ilgili kombinasyonlara bakabiliriz. Burada gerilme sonuçlarında bazı yığılmaları görebilirsiniz. Bu yığılmalar sonlu eleman yapısı, sonlu eleman genişliği ile alakalı da bazen analiz modelinde meydana gelebilmekte. Burada sonlu eleman genişliğini azaltarak bir tekrar analiz yapabilirsiniz. Eğer yığılma hala fazlaysa buradaki gerilme yığılmasını belirlediğimiz bölgeye farklı bir döşeme kenarı kullanarak orada başka bir döşeme tanımlıyoruz ve o kısma yetersiz hesap aksında kısmi olarak döşeme donanımını arttırarak döşemenin gerilme kontrolünü sağlamasını sağlayabiliriz. Aynı şekilde TBD'ye madde 7.11.5'te de deprem kuvvetlerinin döşemeden perdeye aktarılması durumda yine kilitsiz döşeme binalarda veya kirişli döşeme binalarda deprem yüklerinin döşemelerinden kolon ve kirişlere güvenli bir şekilde aktarılması gerekiyor. Burada perdeyi kuvvetli doğrultuda her iki taraftan saplanan kiriş ve eğilme dayanımı için gerekli olan kiriş ve döşeme donatının oluşturduğu eksel çekme dayanımının toplamı ile döşeme ile perde bileşiminin eğilme dayanımı için gerekli olan arta kalan döşeme donatısının oluşturduğu kesme sürtünme dayanımının toplamı bu kuvvet farkını aşmaması gerekiyor. Bunun kontrolü de programda yine e, 7.11.5 döşemelerden perdelere aktarılan deprem yüklerinin kontrolü raporunda verilmektedir. Aynı şekilde burada da yine boşluklu bir durum söz konusu değil. Ama direkt perdeyle döşeme kesiştiği noktada sağ tarafta gördüğümüz gibi bu kısımda yine lokal bir donatı yerleştirmesi çözüm olabilmekte. Bu şekildeki durumlarda döşeme kenarıyla ilgili kısım döşeme kenarıyla ilgili kısım ayrıca bir döşeme gerilerek döşeme kenarıyla böldükten sonra buradaki kısımda hesap akslarıyla kendimiz manuel olarak donatıyı elle arttırabiliriz. Manuel hesap aksı çizip aynı zamanda yine donatıyı arttırabiliriz. Döşeme donatı tipini yani bu şekildeki yapılarda altta ve üstte düz donat olarak tercih ederek yine döşeme gerilme kontrolünü 7-11-5'e göre sağlaması sağlanabilir. Döşeme kalınlığı arttırılabilir. Evet, radyo yetersizlikleriyle ilgili şimdi biraz daha bahsedelim. Radyo temelde TS500 minimum kalınlık kontrolü sağlamıyor hatası alındığı zaman ne yapmamız gerekiyor? Radyo temelde temel kalınlık kontrolü betonarme kolonlar arasındaki mesafeye göre yapılmakta. Eğer hesapladığınız, modellediğiniz temelde radyo hesap aksının geçtiği yerden hiçbir betonarme kolun olmadığı bir durumda kalınlık kontrolü radyo açıklığı dikkate alınarak yapılıyor. Yani siz diyelim ki 20 metrelik bir bodrum planınız var ve ortada hiçbir şekilde kolon yok. Sadece e, 10 metrelik ya da diyelim perdeden perdeye giden bir radyo var. Bu durumda programda hata alabilirsiniz. Radyo kalınlık kontrolü sağlamıyor diye. Burada yapmanız gereken radyo temelde betonarme hesap aksı edit komutuyla her iki donatı aksi için aşağıda gösterdiğim kutucuğu aktif hale getirerek kalınlık kontrolü için temiz açıklık değerini perdeler arasındaki maksimum açıklık değerini yazıp analiz etmeniz gerekiyor. Oradaki perdeler arasındaki mesletler arasındaki mesafeyi kendiniz ölçüp buraya girdiğiniz zaman bu şekilde sorunu çözebilirsiniz.
Aynı şekilde radyo temelde donanım yetersizliği hatası alınmasının da iki sebebi olabilir. Radyo temelde için gerekli donatı alanların seçilen radyo temel donatı çapları ve aralıklarıyla yeterli gelmediği zaman donatı yetersiz hatası alınır. Eee, Programda radyo temel donatıları seçtiğiniz donatı çaplarına ve yine radyo temel parametrelerini belirtilen donatı aralıklarına göre belirleniyor. Donatı seçiminde yetersiz donatı çapı seçmiş olabilirsiniz. Buradaki donatı seçimine giderek daha büyük donatı çaplarını seçerek veya elle direkt radyo temel döşeme betonarme sekmesinden donatıyı arttırarak yetersizliği giderebilirsiniz. Ana donatı kurtardığı halde radyo temelde ilave donatı çapını ve aralıkları gerekli donatı alanı sağlamıyorsa yine radyo temelde donatı yetersizliği hatası alınabilir. Bu tür durumlarda ilgili hesap aksında ilave donatılar kısmına gidilerek ilave donatı çap veya aralıklarına müdahale ederek sorunu çözebilirsiniz. Yine radyo temelde zemin taşıma gücü ile ilgili bir sorun yaşadığınızda radyo temelde taban basıncı değeri analiz ayarlarının yolunda girdiğiniz zemin taşıma gücü QT değerini aşıyorsa bu ortalama gerilme veya maksimum gerilmeye göre eee, aşıyor olabilir. Bu tür durumlarda genellikle bu QT değeri zaten temelde köşe noktalarda veya yapının orta bölgesinde, çekirdek bölgesinde aşabilir. Eğer köşe noktalarda aşıyorsa ve ampatmanınız yoksa radyo taban alanını büyüterek gerilmeyi azaltabilirsiniz. Yani köşe akslarda bu sorunu yaşıyorsanız kısmi ampatman yapabilirsiniz ya da yapının tamamında değil sadece diyelim ki uzun yöndeki kenarda bir sorun yaşıyorsunuz. Sadece orta taraftaki ampatman mesafesini arttırabilirsiniz. Eğer çekirdek hatlarında yaşıyorsanız bunu yani yapının ortasında çekirdeğin altında bir taşıma gücü kontrolü sorunu yaşıyorsanız bu tür durumda tasarımınızı değiştiremeyeceğinize göre zemin iyileştirmesi gibi durumlar söz konusu olur. Çünkü tasarladığınız yapı tabiri caizse zemin taşımamaktadır. Bu durumda zeminde iyileştirme veya kazıklı radyo çözümü değerlendirilebilir. Negatif zemin gerilme sorunu da yine çok fazla kullanıcılarımızdan geliyor. Negatif zemin gerilme değeri e, temelde eğer negatif gerilme çıkıyorsa bunun anlamı şu oluyor. Negatif çıkan bölgede temel yukarıya doğru deplasman yapmaya çalışıyor. Ama tanımladığımız bizim yaylarda bu deplasman dileniyor ve negatif gerilme oluşuyor. E, Bu tabii gerçekte böyle bir durum yani biz zemin yaylarına göre bir analiz modeli oluşturuyoruz. Gerçekte böyle bir durum oluşmuyor. Negatif gerilme ile ilgili yönetmekte herhangi bir sınırı ile ilgili bir madde bulunmuyor. Bu durum mühendisliğin inisiyatifinde. Tabii eğer temelde negatif taban basıncı oluştuğu durumda e, hangi kombinasyondan ve hangi alanda çıktığının incelenmesi önemli. Projede oluşan negatif zemin gerilme değeri eğer 0,9 G'li yük kombinasyonlarından oluşuyorsa ihmal edilebilir. Ee, Eğer negatif zemin taban basıncı oluşmaması hiçbir şekilde isteniyorsa bu durumda yapının taşıyıcı sistemin dengeli bir şekilde düzenlenmesi yine önerilir. Taban basıncı değerinin rapordaki 3B görselleştirme verileriyle aynı olmama durumu neden oluşuyor sorunu. Buradaki durum şundan kaynaklı. Yapıda eğer read volume katınız var ve analiz ayarlarında iki yükleme durumunda hesap yöntemine göre seçim yapıp analiz ediyorsanız üç boyutlu görselleştirmede verilen temel basınç değerleri sadece üst yapı çözümünden bulunan ara değerlerdir. Raporda verilenler ise temel basınç değerleri e, e, raporda verilen temel basınç değerleri ise arttırma ve birleştirme uygulanmış sonuçlardır. Bu duruma göre raporda
basılan taban basıncı değerlerinin analiz penceresinde göremezsiniz. Ama tabii ki de raporda basılan değerleri sizin baz almanız gerekir. İki yükleme durumlu hesap yöntemine göre. E, Peki iki yükleme durumlu hesap yönteminde tek yüklü hesap yöntemini seçtiğimiz durumda ne gerçekleşiyor? Bu durumda analiz sonrasında perspektif ekranda gördüğümüz değerlerle rapordaki değerlerin uyumlu olduğunu görebilirsiniz. Yani iki yükleme durumlu hesap yöntemine göre çözüm yaparak daha sonra taban basıncı değerlerinizde eğer bir sorun varsa tam olarak lokasyon olarak nerede bu değerin çıktığını görmek açısından tek yükleme olarak çözüp perspektif ekranda lokasyonu görüp ona göre tedbirleri de alabilirsiniz. Evet, yine kenetlenme boyu kısmı da önemli. E, Programda yine kenetlenme boyu TS500 ile beraber yönetmelikte belirtilen kurallar çevresinde programda kontrol ediliyor. Betonarme kirişlerde donatı kenetlenmesi otomatik olarak kontrol ediliyor. Aynı şekilde kolon ve perdelerde de yine yönetmenin ilgili maddelerine göre otomatik kontrol ediliyor. Burada eğer perde veya kolon içerisinde kiriş donatıların birbirine kenetlenme boyu sağlama durumda kirişin kenetlenme boyu koşulu sağlamadı mesajı da programda verilmekte. Burada kiriş kenetlenme boyu sağlamadığı zaman kolon veya perdeye mesnetlendiği zaman genel olarak ilk olarak kolon veya perde genişliğini arttırırsak eğer burada kiriş kenetlenmesini sağlayabiliriz. Veya kiriş yüksekliğini de arttırabiliriz. Ama genellikle kolon veya perde genişliği 25 santimlik bir 25'e 50 25 santim genişliğinde 50 santim yüksekliğinde bir kirişin 25 santimlik bir perdeye saplandığı durumda bu durum söz konusu olabilir. Bu durumda perde genişliğini arttırmak kenetlenme boyunu sağlayacaktır. Aynı şekilde son madde olan B12 B küçük 12 fi'yi sağlamak için donatı çapını azaltabiliriz. Kirişlerde kullanılan en büyük donatı çapını azaltarak onu çözebiliriz. Tabii ki donatı çapını azaltırken donatı sayısını arttırmamız gerekmektedir. Eğer donatı sayısını arttırmadan donatı çapını azaltırsak da bu sefer kirişte donatı yetersizliği hatası alınır. Evet, şimdi veri girişiyle ilgili kullanıcılarımızın yaptığı sorunlara kısaca 4-5 maddede değineceksek, perdelerin altında sürekli temel tanımı ile ilgili genellikle e, teknik destek birimimize gelen projelerde sorunlar olduğunu görmekteyiz. Sürekli temel veri girişinde perde altına sürekli temel modellerken perde düğüm noktaları arasında kalacak şekilde sürekli temelin modellenmesi gerekiyor. Biliyorsunuz sürekli temeller analiz modelinde kabuk sonlu elemanlarla modelleniyor ve kabuk sonlu elemanlar perdelerin tam altına gelmesi gerekiyor. Eğer siz kolondan kolona arada bir perde varken sürekli temeli tek parça olarak modellerseniz burada doğru bir analiz modeli açısından doğru bir modelleme yapmamış oluyoruz. Doğru modelleme için sürekli temelin perde kabuk elemanın düğüm noktalarına denk gelecek şekilde orada ayrı bir şekilde tanımlanması gerekiyor. Yani sürekli temel noktalarıyla perde düğüm noktalarının çakışması gerekiyor. Altında kalan kısımda. Aynı şekilde perdeleri rigid doğrultuda bağlanan kirişlerin perde noktadan bağlanmaması durumu da söz konusu olabiliyor. Perdeye rigid bulunan kirişlerin perde uç noktalarından bağlanması gerekiyor. Yine burada bir kabuk elemanımız var. Perde elemanı, kirişlerimiz çubuk sonlu elemanlar. Analiz modelinde bunların perde düğüm noktalarına ve kiriş düğüm noktalarının uçlarından birbirine düğüm noktaları çakışacak şekilde bağlanması gerekmekte. Döşeme boşluğu modelleme ile ilgili de sorunlar oluşabiliyor. Küçük çaplar mekanik boşluklar için
döşeme boşluğu komutu ile mevcut betonarme döşemeler üzerinde boşluk açabiliriz. Fakat büyük galeri boşluğu, döşeme kenarlarındaki büyük merdiven boşluğu gibi kapladığı alan bakımından büyük boşluklar oluyorsa programda, döşeme kenarıyla bu boşlukların modellenmesi gerekmekte. Boşluk kısmı oluştururken döşeme kenarları sadece boş kenarlarda çizilerek modellenmesi gerekir. Yani boşlukları bire 1 metre gibi daha büyük boşluklar olmayacak şekilde küçük şaftları döşeme boşluk komutuyla modelleyebiliriz. Bunlar yine bu boşlukta analiz modelinde dikkate alınır. Ama analiz modelinde herhangi bir sorun e, analiz modelinde bu boşlukların büyüyünce döşemelerdeki son eleman meşlerinde sorun olabileceği için büyük galeri boşluğunda döşeme kenarlarında analiz modelinin sorun oluşmaması için döşeme kenarı ile modellenmesi gerekmektedir. Evet, asansör kuyusu da yine çok fazla gelen sorulardan biri. Asansör çukurunun olduğu bölgede genel olarak perde veya kolonların altında kalan kısım radyo planla eşit plan kalınlıkta düşey plak olacak şekilde uygulanıyor. Bu sebeple asansör kuyusunun düz olarak modellenmesini biz ilk olarak öneriyoruz. Detay olarak da yine yapı bilgi bankamızda bulunan detayı kullanarak asansör çukuru detayını programdaki iki boyutlu çizim olanaklarını kullanarak çizimlerinize ekleyebilirsiniz. Yani radyo döşeme çukuru olmadan analiz etmenizi öneriyoruz. Eğer bazı kontrol makamları analiz modelinde gözükmesini isteyebilir. Bu tür durumlarda da e, asansör boşluğunu, asansör çukurunu modellerken döş, temelde boşluk ile değil, temelde radya kenarı ile temeli ayırarak o şekilde, yani daha deminki boşluk mantığını yani döşeme boşluğunda anlattığım gibi bu tür büyük boşlukları radya kenarı orada radya kenarını kullanarak oluşturmamız gerekir. Ama biz radyo döşeme çukuru olmadan analiz etmenizi öneriyoruz. Dilatasyonlu yapı, e, yapıların taşıyıcı sistem seçimine göre perde devrimi kontrolü, rigid kat tanımlarında ve yönetme kontrolü açısından dilatasyonlu yapıları ayrı proje dosyalarında çözülmesine uygun olacağını ifade ediyoruz. Siz dilatasyonlu bir yapı modellediğinizde programda dilatasyonlar programda otomatikman olarak algılanıp o şekilde çözülüyor. Ama tabii ki de yapının taşıyıcı sistem tipi, perde devrimi kontrolü, rigid kat tanımlamaları konusunda ayrı ayrı her bloğa bir seçim yapamıyorsunuz ve ayrı ayrı bir raporlama durumu olmadığı için bunların bu blokların ayrı proje dosyalarında çözülmesini öneriyoruz. Temelde dilatasyon olmadan tek bir çözüm yapıyorsanız eğer bu aşamada dilatasyonlu blokların hepsini tek bir proje dosyasında toplayıp taşıyıcı sistem tipini emniyetli yönde kalacak şekilde seçip temel çözümü yapabilirsiniz. Tabii bu tür durumda blokların birleştiği kısımlardaki kolon grupları için zımbalama kontrolünde manuel olarak yapılması gerekiyor. Çünkü programda her kolon için ayrı ayrı zımbalama kontrolü yapılıyor. Kolon grupları için, yani oradaki kolon grubu için, bir bütün için zımbalama kontrolü yapılmıyor. Tek tek yapılıyor. Burada o kolon grupları için ayrı zımbalama kontrolü yapılması gerekmekte. Sunumum burada sona eriyor. Vaktinizi ayırıp katılım sağladığınız için teşekkür ederim. Görüş ve sorunuzla ilgili iletişim kanallarından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Katılımınız ve ilginiz ile ilgili tekrar teşekkür ederim.